Selam, ben Ümit. Bu videoda P5GS ile ekranda gördüğümüz bu ve buna benzer animasyonlar yapmanın mantığını anlatmaya çalışacağım. Bunun için Google'da editör P5GS diye arattığımızda bir ilk çıkan site, muhtemelen sende de ilk çıkacak. Buna tıklıyoruz. Bilgisayarımıza herhangi bir şey kurmamıza, bir ayar yapmamıza gerek yok bilgisayarımızda. Sadece internet bağlantımızın olması gerekiyor. Burada iki bölmeli bir sayfa bizi karşılıyor. Sol tarafta kodlarımızı yazacağız. Sağ tarafta da şurada gördüğümüz bu animasyonu izleyeceğiz. Burada çalıştır butonuna bastığımızda şuradaki 400'e 400 piksellik bir kanvas oluşturacak bizim için. Bu çalışmaları kaydetmek istiyorsan ücretsiz bir şekilde buradan üye olup kendi hesabına otomatik olarak bu çalışmaları kaydedebilirsin. Değilse sayfayı kapattığında buraya yazdığın her şey gidecektir. Şimdi ben kendi hesabıma geçeceğim ve bu ve buna benzer animasyonları adım adım oluşturacağız. Şimdi başlamadan önce kanalıma abone olursan sevinirim. Aklına bu konuyla alakalı herhangi bir şey takıldığında yorum olarak yazarsan elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Şimdi hemen kanvasımızın boyunu değiştirelim. 700'e 700 yapacağım. Deneyelim. Evet. Kanvasımız oluştu. Bir tane elips fonksiyonuyla daire oluşturacağım. Bu dairenin x ve y değerleri olacak. 0'a 0 koordinatlarında 150 piksele 150 piksellik, yani yarıçapı 150 olan bir daire oluşturacağım. Burada gördüğümüz gibi 0'a 0 noktası kanvasımızın sol üst köşesine denk geliyormuş. Benim bunu kanvasın ortasına taşımam lazım. 0'a 0 noktası bunun ortası olmasını istiyorum. O yüzden translate fonksiyonu ile kanvasın genişliğinin yarısı diyeceğim. Onun için width bölü 2 diyeceğim. Ve yükseklik bölü 2 diyeceğim. Şimdi bir daha çalıştıralım. Evet. Buradaki kanvasın tam ortasını 0, 0 olarak değiştirdi. Ben artık buraya mesela 300'e 300 dersem 300'e 300 dersem otomatik olarak bunu güncelleyecek. O yüzden 700 700 olarak tekrar değiştiriyorum. Şimdi bu dairenin dışındaki siyah çizgiyi kaldıralım. Onun için no stroke diyorum. Burada büyük harf küçük harf önemli. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Küçük harf büyük harf yazılması gereken yerde küçük harfle yazarsak çalışmaz. Evet, gördüğün gibi çizgiyi kaldırdı, kenarlığını. Bunu 15-15 olarak değiştireceğim. Şimdi buna bir renk ekleyeceğim. Doldur fonksiyonuyla renk ekliyorum. F00 renk kodunu girdim. Rengimizi oluşturdu. Şimdi buna bir hareket ekleyeceğiz. Ekrandaki animasyonu yapabilmek için. Bunun için e, ya da parametrik denklemler diye arattığımızda böyle çıkan sitelerden ben şu siteyi seçtim. Bir de bu siteyi seçtim. Hop. Şu site. Burada şu fonksiyonu kullanacağım. İki denklemi kullanacağım daha doğrusu. Burada değişik denklemler var. Hemen şunu yazalım. Bunu da şey olarak aratmıştım. Parametrik olarak sonsuz sembolü çizimi diye İngilizce yazmıştım. Hemen var x eşittir kosinüs t diyeceğiz. Formüldekinin aynısı var. Y eşittir sinüs 2t'nin yarısı diyeceğiz. Yarısı. Ve artık buradaki 0'a 0 x, y değerlerimizi x ve y olarak şurada hesapladığımız değişkenlere atayacağız. Burada fazladan bir t diye bir değişken geldi. Bunun için
Hemen şuraya global olarak bir t eşittir 0 değişkeni oluşturdum. Her yerden ulaşabilelim diye. Ve bu t değeri her döngüde kendine 1 mi yok 0,03 arttırsın dedim. Bu 0,03 ne kadar artarsa o kadar hızlı hareket edecek. Ne kadar düşerse de hani 0,003 gibi daha yavaş bir hareket yapacağız. Zaten şimdi deneyeceğiz. Deneyelim. Şu an aslında bu hareket ediyor fakat görmüyoruz. Çünkü çok küçük ölçekte bir hareket ediyor. O yüzden ölçek katsayısı olarak bunun başına ben 150 çarpı diye bir şey ekleyeceğim. 150. Büyük gelirse yani ekrandan taşma vesaire gibi bir şey olursa düşüreceğiz. 100, 120 vesaire gibi. Ama 150 kafadan yani deneyerek. Evet şu an sonsuz simgemizi çizdi. Fakat bir tane nokta hareket ediyor. Eğer ben bunu ekranda çizgi olarak görmek istersem şu arka plan rengini burada setup fonksiyonun içine almam gerekiyor. Şimdi bir daha deneyelim. Sonsuz simgesini gördüğün gibi çizdi. Burada bu aslında devam ediyor fakat üstünden geçtiği için şu an göremiyoruz. Şimdi ben bunu tekrar geri alıyorum. Çünkü çizgi şeklinde değil, şu örnekte olduğu gibi iz bırakarak çizmesini istiyorum. O yüzden iz bırakması için de şurayı arka plan renginin yanına 0 virgül koyup 15 gibi bir değer ekleyeceğim. Gördüğün gibi artık izli şekilde çiziyor. Bu 15 değerini ne kadar arttırırsam bu iz değeri küçülecek. Mesela 55 diyelim. İz değeri bak küçüldü. Mesela 2 diyelim. İz değeri büyüyecek. Hatta neredeyse tam tur atmasına yakın burası kaybolmaya başlayacak. Evet. Tekrar ben bunu 15 yapacağım. Ve oradaki arka planımız siyahtı. O yüzden burayı da sıfıra değiştirdim. Ne oldu? Şimdi siyah bir ekran üstünde kırmızı bir nokta iz bırakarak çizmiş oldu. Oradaki hazırladığım örnekte 4 tane nokta vardı. Yani elips. Onlara nokta diyeceğim ben. Sürekli elips yerine. Bunu kopyalayacağım. Şuraya ekledim bir tane daha. Şu an 2 noktamız oldu. Fakat bu tam simetrik olarak hareket etsin istediğim için eksi başı x ve y değerlerinin başına eksi koydum elips fonksiyonunda. Eksi y, eksi x ve eksi y oldu. Evet, simetrik olarak şu an iki tane nokta sonsuz işareti çizmeye başladı. 4 tane için 2 tane daha kopyalıyorum. Yapıştırdım. Şimdi bu x, y, eksi x, eksi y'di. Bu da y, x, y, x, eksi y, eksi x olacak. Çalıştıralım. Evet gördüğün gibi 4 tane nokta bu şekilde hareket ediyor. Şunu yapmış olduk. Sadece renk ayarlayacağız. Rengi de şurada HTML Color Codes diye bir yerden şöyle rastgele 4 tane renk şimdi hemen hızlıca alalım. Şunların yerine kırmızıların yapıştırıyorum. Bir tane diyez fazla oldu. Hemen hızlıca şuradan bir tane yeşil alalım. Bir tane sarı alalım. Ne aldık? Mor, yeşil, sarı dedik.
Bir tane de şu pembemsi gibi bir şey alalım. Kopyaladım. Şuraya yapıştıracağız. Deneyelim. Evet. Şunu bir yaparsak daha yumuşak bir şey elde edeceğiz. Çizgi gibi. 15 fazla kısa gibi geldi. Onu 10 yapacağım. Şunu biraz hız 2 yapalım. Deneyelim. Evet. Daha iyi gibi. Şunu oluşturduk. Burada ne yapmışım bakalım. 150'ye 150 demişim. 130'a 130 demişim. Pardon. 0,1 olarak ayarlamışım. Tamam, 150 olsun, daha büyük. Evet, bunu şekil bir olarak şimdi kaydedip hemen şöyle bunu şekil bir olarak şey yapalım. Hemen ikinci bir parametrik şekil çizdirelim. Farklı bir denklemle. Şununla işimiz bitti. Dolayısıyla o görselimizi oluşturduk. Videonun başında gösterdiğim. Şimdi yeni bir tanesini farklı bir denklemle yapacağız. Burada R diye bir değişken işin içine girdi. Bunu hemen yazalım. A artı B kosinüs k teta'ymış. Hemen şuraya. Şimdi şu x, y değerlerimi zaten alacağım. Onların üstünde oynama yapacağız. Hemen üstüne onun bir tane R diye bir değişken tanımlayacağım. Var R eşittir A artı B çarpı kosinüs k teta. K çarpı T idi. T. Evet. Burada şunları sileceğim. Kosinüs T ve sinüs T olarak kalması lazım. Şimdi burada mesela şu ilk şekli çizdirelim. 1, 1, 1'miş. A, B ve K değerleri 1, 1, 1'miş. A1, B1, K'da 1. Tabi bu R'nin işlevli olması için bu X ve Y değerlerini R ile çarpıyoruz bunları. Fakat bu R 150 çok mu büyük gelecek? Önce ben şunları bir yorum satırı haline getireceğim. Tek simetrik olduğunda 4 tane nokta biraz fazla şey oluyor ilk başta. Yo, bunun için 150 iyi oldu. Şu gördüğümüz şekli çizmiş olduk şu an. İzli bir şekilde. Şu ikinci şeyi de açalım. Elipsimizi. 2 noktalı olsun, simetrik. Bu da şekil 2 oldu. İstersen dördünü birden açıp 4 tane simetrik olarak nasıl hareket ettiğini görebilirsin. Şimdi ben bunu ikinci şekil olarak 0,2 olarak yapıp bunu da yorum satırı haline getireceğim. Hemen bu da yorum satırı haline geldi. Tekrar bu kodu alıyorum. Şimdi şunu çizeceğiz. Şunu çizeceğiz. Burada da 2, 7, 2'ymiş. Hemen şunları değiştiriyorum. 2, 7, 2. Fakat bunda büyük. 150 çok büyük geldi. Bunu 20 diyelim. Evet. 2 nokta. Gördüğün gibi. Bunu bir de çizgi olarak deneyelim. İz olmadan.
ne yapıyorduk? Şu background'ı setup fonksiyonunu içine alıyorduk. Şu on kısmını silelim. Evet. Bunu çizmiş olduk. İstersen buradaki elipsin bir tanesini kapatıp tek renk olarak da bunu görebilirsin. Şimdi ben onu 4'e çıkaracağım. Çiçek gibi bir görüntü elde etmek için. Ve bir de öyle deneyelim. Evet. Bu da böyle oldu. Hatta bunu da şunu tekrar iz olarak şunu geri alıyorum şuraya. Çizme fonksiyonu içine. Ve tekrar iz için 15 değerini girdim. Şekil 3 de böyle bir şey olmuş olsun. Ve buradaki bu A, B, K değerlerini buradan seçerek bunların hepsini çizdirebilirsin. Ya da buna benzer farklı polar ya da parametrik denklemler bulup bu mantıkla çizebilirsin. Hani şunları çizmeyi falan şu an denemeyeceğim artık. Bunu da yorum satırı haline getirdim. Ve son olarak bonus şeklimize geleceğiz. Bonus şeklimiz için öncelikle ben şu 3 elipsi 3 noktayı kapatacağım. Ve daha önce formüller uzun olduğu için daha önceden ben burayı yazıp hazırlamıştım. Buradan kopyalıyorum. Şuraya yapıştırdım. Hatta şöyle alalım. Şimdi bunu deneyelim. Tepetaklak çizdiği için şuraya bunu y ekseninde düzeltiyorum. İzli şekilde olmasını kapatacağım. Şuraya alıp şunu 0 diyeceğim. Ve bakalım bonus şeklimiz güzel bir kalp çizecek. Simetriğini de çizdirelim. Şunu simetri neydi? Şu kısımda iki renkli iki renkli olarak çizdirdim. Şimdi izli bir şekilde bunu görelim ve şekil 3, şekil 4 mu oldu? Şunu siliyorum. Şunu aktif yaptım. İzli bir şekilde bunu görelim. Daha 13 yapalım. Daha büyük bir kalp olsun. Son olarak şu kısımları son iki tanesini deneyeceğim. Dikeyde değil de çapraz olarak yataydakini veya böyle değişik şeyler deneyebilirsin. Bu da böyle oldu. Ama ben bunu tekrar geri alacağım. Şu halde videoyu bitireceğim. Beni izlediğin için teşekkür ederim. Videoyu beğenir, kanala abone olursan sevinirim.
Yorumlarda her türlü şeyi bu konuyla alakalı sorabilirsin. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Teşekkürler.